Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Seolu DMI. Türkiye'de çok hızlı bir kararla fabrika kurma girişiminde bulunan Çinli BYD'nin ÖTV indiriminden nasibini alan plug-in yani şarja takılabilir hibrit modeli Seolu DMI tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla bizim dikkatimizi çekmeyi başardı. Peki piyasada bu kadar çok seçenek varken Seolu bize ne vaat ediyor? Yeni BYD Seolu DMI'ye dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Bizim Seolu olarak bildiğimiz SUV aslında ilk olarak S5 ismiyle 2015 yılında yollara çıktı. Hatta tasarımına bakarsak Çinlilerin henüz daha özgün olmaktan biraz daha uzak olduğu yıllarmış. Ben görür görmez Subaru dedim. Artık siz benzetir misiniz orasını bilmem. 2019'a kadar makyajlarla yoluna devam eden S5 arada yeni bir isme de kavuştu. Song. İkinci neslinde Song Pro ismiyle artık tasarımı Dragon Face Design yani ejderha surat dizaynına geçince de bir şeye benzemeye başladı. Ve bizi de heyecanlandıran plug-in hibrit DM modeline aynı kasayla kavuştu. Şu an ülkemizde satışa sunulan model aslına bakılırsa 2019 model bir karoseri kullanıyor. Henüz 3. nesline kavuşmayan Seolu. Avrupa'ya gelince adı Seolu oldu yoksa hala Song. 2023 yılında bugünkü görünümüne kavuştu. Şunu da eklemekte fayda var. BYD Seolu 2015 yılından bugüne tüm dünyada toplamda 608 bin adet satıldı. Kimilerine göre az, kimilerine göre çok. Bakalım ülkemizde bu satışlar nasıl olacak? Yeni Seolu DMI'ye önden baktığımızda gerçekten bundan belki 5-10 yıl önce taklitçi diye dalga geçilen Çinlilerden bugün gerçekten fütüristik tasarımlara imza atan Çinlilere çok sert bir geçiş görüyoruz. Bu ince formlu farlar, kapalı panjur ve tampon tasarımını bu şık parçalarla birleştirince ortaya da böyle bir tasarım çıkmış. Tamponun altında ise radar sensör duruyor. Bu haliyle yeni BYD Seolu DMI'nin ön tasarımına kocaman bir yıldız bizden gider. Profil yeni Seolu DMI'nin en iddialı olduğu yerlerden kesinlikle. Çünkü burada özgün ve güçlü bir tasarım görüyoruz. Burada görmeye pek alışkın olmadığımız bir omuz çizgisi bulunuyor. Çift dikiş omuz çizgisi otomobili daha yüksek göstermenin dışında daha hareketli göstermiş. Kapı kollarımız standart. Camlarsa arkaya gidildikçe daralıyor. Tabi ne kadar daralıyor bunu iç mekana geçince daha rahat biçimde görürüz. Jantlarımız ise bir hayli büyük. 235-50-19 inç büyüklüğündeki bu jantlar alüminyum alaşımlı. Yani 20 inçte gidermiş be. BYD'nin tasarımında en kritik kararı verdiği yer şüphesiz arka tasarım olur. Bunun nedeni arka tarafta markaya dair bir logonun olmaması. Şimdi madem logo yok şu sağdaki ne diyebilirsiniz? Bahsettiğim şey o değil. Burada bagajın tasarımıyla doğal bir spoilerın var olduğu arka tarafta eğimli cam üzerinde sileceğe yer vermişler. Madem tasarım biraz da akıcı olsun diye logo bile koymadınız. Şu sileceğe de spoilerın altına gezdirseniz ne olurdu sanki? Diyesi geliyor insanın. Buradan da BYD Türkiye fabrikası yöneticilerine duyurulur. Türkiye değil ha, Türkiye. Bu da böyle biline. Umarım onu da en kısa sürede düzeltirler. Boydan boya uzanan stoplar 3 boyutlu olarak dizayn edilmiş. Üzerinde BYD tek logosunun olduğu bu stoplar bagajın şeklini de alarak gerçekten burada hoş durmuş. Ne var? Öndeki bakışların aksine farklı bakış olmuş. O hemen fark ediliyor. Sis lambası da difüzörün içine gizlenmiş. Köşelerde yalandan da olsa havalandırma çıkışlarına yer veren Seolu DMI egzoz çıkışı kullanmamış. Ben merak ediyorum yeni BYD Seolu DMI bize boyutlarıyla ne vaat ediyor? Yeni Seolu DMI 4775 mm uzunluğunda, 2085 mm genişliğinde ve 1670 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Neredeyse 5 metreye yakın boyutlarıyla dingil mesafesinde de şovunu yapan BYD 2765 mm ile çok iddialı bir iç mekan hacmine sahip gibi duruyor. Peki sahiden öyle mi? Kapılardan şöyle bir iç mekana geçerken bu arabanın premium bir araba olduğunu ilk bakışta hissediyoruz. Kapıların üstündeki piyano siyahı parça ve bu mavi dikişler de hoşuma gitti. Tabi farklı döşeme seçenekleri de var. Şöyle bir içeriye göz atınca dikkatimi çeken bu yanal ve baldır dolgularıyla elektrikli olarak yönetilen koltuklar güzel duruyor. Direksiyon sırf altı kesik olduğu için spormuş gibi dursa da kalın yapısı haricinde pek bir spor yapısı yok. Ortasında BYD logosunun olduğu bu 3 kollu direksiyon. Spor olmasa da tutuşu ve duruşu başarılı. Arkada 12.3 inç büyüklüğünde TFT LCD dijital gösterge ekranı duruyor.
Bu ekran bana bir yerden tanıdık geliyor. Dacia'da mı ya da başka bir markada mı onu hatırlamasam da kalite algısı ve premiumluk olarak benden sınıfta kalan bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz. İçinden ambiyans aydınlatmanın geçtiği konsolun merkezinde ise 15.6 inç büyüklüğünde bir BD klasiği olarak dikey ya da yatay kullanılabilen dokunmatik multimedya ekranı duruyor. Dev bir tablet PC gibi her şeyi fevkalade yapabildiğiniz bu ekran üzerinden bu kalitesini beğendim 360 derece kamera sisteminde kullanabiliyorsunuz. Şu ekran konusunda gerçekten BYD bir devrim yaptı diyebiliriz. Klima kontrolleri de ekran üzerinden olunca burada menfezlerden başka bir şey kalmamış. Altında ise hem cep telefonlarınız için kablosuz şarj pedi hem de küçük eşyalarınız için kullanabileceğiniz bir saklama alanına yer verilmiş. Şimdi bakın devamında yine benden tam puanları böyle patır patır kapan bir şeyler yapmış BYD. Arabayla ilgili işinize yarayacak her şeyi tek bir yerde toplamış. Burada dörtlü flaşör, ESP kapatma, start stop tuşu solda duruyor. Sağda ise klimayı ve cam rezistansını açıp kapatmanıza yarayan dokunmatik tuşlar koyulmuş. Hemen altta ise elektrikli ile benzinli motor arasında geçiş yapmanızı sağlayan tuşla mod ve seçim ayar tuşuna yer verilmiş. Yani şunu söyleyebilirim, yeni BYD CLO DMI'da benim en beğendiğim şeylerin başında net burası geliyor. Çok ufak gibi görünen fakat çok mantıklı bir hareket olmuş. Devamında ise üstü açık şekilde bırakılmış 2 adet bardaklık ve kol dayama için de saklamalarını görüyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan elektrikli açılır perdesi ve tamamen açılmasıyla panoramik cam tavanımız da mevcut. Kokpit genel hatlarıyla gerçekten ilgi çekici görünüyor, bu bir gerçek. Kullanılan malzemeleriyle ve dizaynıyla bizden tam puan alan yeni BYD CLO DMI'nin arka koltuklarına geçerken premium hisler de bizimle birlikte geliyor. Şaft tünelinin olmadığı geniş ve ferah arka koltuklarda özellikle cam tavan iç mekanı çok daha yaşanır hale getirmiş. Burada USB bağlantı noktaları ve havalandırma çıkışları da korunmuş. Yeni BYD CLO DMI'nin iç mekanına şöyle bir bakınca her anlamda yaşanır ve ferah bir yer olduğunu söylemek mümkün. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında ise arka koltuklar normal konumundayken 425 litre hacme sahip olacakken arka koltuklara yatırdığınızda bu hacim 1440 litreye çıkacak. Bu iç mekanda vakit geçirirken sizi koruyacak güvenlik ve sürüş asistanları içinde sürücü, ön yolcu, orta ve yan hava yastıkları, benim hoşuma giden özelliklerden aktif gergili emniyet kemerleri, hırsızlık önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici ve akıllı hız sabitleme sistemi, direksiyonda müdahale eden şerit takip asistanı, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi ve akıllı şerit değiştirme asistanı, sizin yorgunluk seviyenizi algılayarak mola vermeniz için uyaran sürücü yorgunluk algılama sistemi, önden oluşabilecek kazaların önüne geçen önden çarpışma uyarısı, aynı şekilde arkadan çarpışma uyarısı, yokuştan iniş yardımı, trafik işaretlerinin tanıma sistemi ve daha onlarca özellik yeni BYD CLO DMI'da sunuluyor. Ve tabi en kritik yer motoru. Bu otomobili hem bizim nazarımızda hem de Türkiye nazarında özel kılan şeylerin başında da motoru geliyor. Şarj edilebilir hibrit olmasından dolayı özel bir ÖTV indirimine de tabi olan CLO DMI'da hem elektrikli hem de benzinli bir motor bulunuyor. 18.3 kWh hacminde olan bu batarya ve 1,5 litre hacmindeki içten yanmalı motorun birleşiminden oluşan hibrit sistem toplamda 160 kW yani 215 beygir güç üretiyor. 300 Nm torkuyla gerçekten güçlü olan CLO DMI 60 litrelik bir yakıt deposuna sahip. 1940 kilogram ağırlığında olan cüssesiyle de sıfırdan 100'e 8.9 saniyede çıkabilmesi de etkileyici. Maksimum süratimiz ise 170 km/saat. Süspansiyon tarafında önlerde MacPherson süspansiyon kullanılırken arkalarda çok bağlantılı torsiyona yer verilmiş. Tamamen elektrikli olarak 80 kilometreye varan menzili vaat eden yeni CLO DMI karma olarak 1080 kilometre sürüş menzili vaat ediyor. Ve elbette fiyat. BYD CLO DMI Avrupa'da 45.000 euro civarından bir fiyatla satışa sunulurken videonun yayın tarihinde resmi Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi. Fiyatlar netleştiğinde göreceğiz bakalım ÖTV indirimiyle ne kadar rekabetçi olacak, biz de sizin gibi merakla bekliyoruz. Evet dostlar, yeni BYD CLO DMI'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben tasarım, özellik ve açıklanacak fiyatının gerçekten rekabetçi ve başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar teşviğe rağmen başarılı olmazsa
bir sorun var demektir. Peki siz yeni BYD Seolo DMI hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve Seolo DMI hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.